Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda Frankenstein etkinliğinde maksimum hasara nasıl vurabiliriz? İnce taktikleri var. Onları göstereceğim size. Fakat videoya geçmeden önce bir isteğim var. Bu tarz öğretici videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar bir beğeni, bir yorum, bir tane de hype puanı patlatırsanız tadından yenmez diyerekten videoya geçiyorum şimdi videonun konusuna. Şimdi Frankenstein etkinin mantığı arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz. Ne kadar fazla hasar vurursak o kadar fazla ödül alıyoruz. Mantık bu tamamen. Fakat bu maksimum hasarı nasıl vurabiliriz dostlar? Şimdi iki tane dikkat etmemiz gereken şey var. Birincisi, eğer ittifakta benim kadar güçlüyseniz, mesela ben şu anda ittifakın en güçlü oyuncusuyum. Benim gibiyseniz yapmanız gereken şudur arkadaşlar. Birinci ordunuzla rally açacaksınız. İkinci, üçüncü, dördüncü ordunuzu ittifakın en güçlü oyuncularına takviye atacaksınız. Yani rallisine gireceksiniz. İkinci, üçüncü, dördüncü ordusuyla. Diyelim ki benim kadar güçlü değilsiniz ama ben çok fazla puan almak, çok fazla hasar vermek istiyorum diyorsunuz. Arkadaşlar yapmanız gereken en önemli şey nedir arkadaşlar? Rally açmayacaksınız abi. Çaktırmadan rally açmayacaksınız. Diyelim ki mesela benim birinci ordum yok sayın, tamam mı? Görmezden gelin. Diyelim ki gücünüz işte benim sunucuma göre 346 milyon, 423 milyon, 233 milyon diyelim, tamam mı? Bunları ne yapıyorsunuz? Hiçbir şekilde rally açmıyorsunuz. Sadece ittifakın en fazla hasar vuran oyuncularının açtığı rally'ye giriyorsunuz. Bu sizi ne kadar öne geçirecek? Bunu hatta canlı canlı göstereyim arkadaşlar size. Şimdi ilk başta rally açalım. Şöyle birinci rallimi açtım. İkinci rallimi açtım. Ve üçüncü rallimi açtım. Şimdi bu en önemli taktiktir arkadaşlar. Bunun haricinde zaten ciddi bir taktiği yok. Sadece dikkat etmeniz gereken bir iki nokta var. Onu da rally'ye girerken göstereceğim. Şimdi rally'miz hasar vursun. Hasar vurduktan sonraki gelen puana bakalım ve benim dediğim şekilde yaptığımızda gelen puana bakalım ve aradaki farkı sizlerle birlikte görelim arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. Videoyu çok kısa bölüyorum. Size Telegram grubunun en önemli avantajından bahsedeceğim. Biliyorsunuz oyundaki paket fiyatları bir tık pahalı arkadaşlar. Biz de buna çözüm olarak grubumuza bir satıcı ekledik ve oyundaki paket fiyatlarını çok daha ucuza alabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde 4500 TL'lik paket 3800 TL, 2300 TL'lik paket 1900 TL, 900 TL'lik paket 750 TL gibi. Burada sürekli fiyatlar güncellenebilir ve ayrıyetten burada yapılan işlemleri bu şekilde paylaşıyoruz. Kesinlikle güvenilirdir. Bu avantajdan yararlanmak istiyorsanız açıklamadaki Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Dostlar rallilerimiz vurdu hasarını. Şimdi sizlerle birlikte hasarını gösteriyorum. Birinci rapordan 373 milyon hasar aldık. İkinci rapordan 1 milyar hasar aldık. Üçüncü rapordansa 1,2 milyar hasar aldık. Yani toplamı 1,2 diyelim. Bir daha 2,2 2,2 2,5 hadi 2,5 2,6 diyelim dostlar, tamam mı? Bu yanlış olan. Şimdi mantıklı olan nedir dostlar? Şimdi giriyorsunuz abi rally'ye. Şimdi ben ittifaktaki güçlü oyuncuları biliyorum. Mesela bir Himmel örnek veriyorum. Ondan sonra Kebapçı Celal olabilir. Mesela şöyle aşağı doğru indirdiğimizde Pierre olabilir. Molostaş olabilir. Maraşlı olabilir. Yani Cecilion mesela, bunlar olabilir dostlar. Aşağı kapıyı! Aşağı kapıyı! Şimdi bunlar güçlü oyuncular fakat dikkat etmeniz gereken şeyler var. Dikkat etmeniz gereken şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Himmel güçlü değil mi? Ama mesela Himmel gidip ikinci, üçüncü ordusuyla da rally açmış olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken hangi kahramanlarla rally açtı. Böyle baktığımız zaman şu an Himmel'in ana ordusu bu. Ana ordusunun okçu olduğunu biliyorum ve kahramanları da okçu. Yani buraya gönül rahatlığıyla rallisine katılabiliriz. Şimdi bu dikkat etmeniz gereken tek noktaydı arkadaşlar. Dostlar şimdi ben ralliler açıldıkça o güçlü oyuncuların rallilerini takip edeceğim. Ralliler açıldıkça hızlı hızlı girmeye çalışacağım. Şu anda döngüyü kaçırdığım için, video çekmek için döngüyü kaçırdım. Ondan dolayı yakalamam biraz zor olacak. Mesela Sozer açtı. Sozer'e hadi atalım. Şöyle birinci ordumuzu Sozer'e atalım dostlar. Dostlar Molostaş açtı. Molostaş'ın rallisine de katıldım. Şöyle göstereyim. Şöyle Molostaş işte savaşçı oynuyor ve Molostaş'ın rallisine de katıldım. Son olarak da yani en son ordumu da Himmel'in rallisine saklıyorum. Dostlar Himmel'in rallisine de şöyle katıldım.
14.200 askerimi gönderdim. Himmeli'nde gördüğünüz gibi ana ordusu yani. Ralliler hasar vurduktan sonra videoya tekrar devam edeceğim. Evet dostlar, şimdi 3 rallimizde hasarı vurdu. Şöyle en baştan başlatalım. En baştan Sozer'in rallisine gönderdiğimiz zayıf ordumuz 4G hasar vurmuş. Ondan sonra Molostaş'a gönderdiğimiz ordumuz 3.5G hasar vurmuş. Ve son olarak da Himmel'e gönderdiğimiz ordumuz ise 5.5G hasar vurmuş arkadaşlar. Yani toplamda ne kadar yapıyor? 4 buradan desek 3.5 buradan 7.5. 7.5 5 daha kaç yapıyor? 7.5 500'ü oradan at. 8 13G hasar vurmuşuz dostlar. Az önce gösterdiğim gibi 2.5G rally açarak vurmuştuk. 13G nereden baksan hani 3-4 katı hasar vurmuşuz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Zayıf ordunuzla rally açmak yerine zayıf ordularınızı güçlü oyuncuların rallisine sokarsanız neredeyse 3 kat, hatta 4 kat hasar vurmuş oluyorsunuz. Bu da sizi direkt en tepelere çıkarıyor ve maksimum ödülü bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Ve ben bunu sadece 3 orduyla yaptım. Yani 4 orduyla yaparsanız hasar daha da fazla çıkıyor mantıken. Bu şekilde maksimum ödül alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım taktiği beğenmişsinizdir. Dediğim gibi diğer etkinliklerin de avantajlarını, dezavantajlarını çekmemi istiyorsanız, taktiklerini çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.